Merhaba, ben Hakan. Videolarına bu özelliği mutlaka ekle. Çünkü altyazılar videolarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlar. Bu videoda CapCut'ta otomatik altyazının nasıl oluşturulduğunu ve hazırladığımız altyazıların farklı dillere çevrilerek YouTube'a nasıl eklendiğini adım adım göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak CapCut'ta otomatik altyazımızı oluşturalım. Şimdi hazırlamış olduğumuz proje üzerinden otomatik altyazımızı oluşturalım. Öncelikle CapCut'ın konuşmaları daha doğru algılaması için arka plan müziğini ve diğer ses efektlerini geçici olarak kapatıyorum. Burada yalnızca konuşma sesimiz açık kalıyor. Daha sonra sol taraftaki metin bölümüne giriyor ve otomatik altyazılar seçeneğine tıklıyoruz. Ses kaynağı olarak videodaki sesi seçiyoruz. Ardından videoda konuşulan dili belirliyoruz. Benim videom Türkçe olduğu için burada Türkçe seçeneğini seçiyorum. CapCut, videodaki konuşmaları analiz ederek altyazıları otomatik olarak zaman çizelgesine ekliyor. Bu işlem videonun uzunluğuna göre biraz zaman alabilir. İşlem tamamlandığında altyazılarımız ekranda görünecek. Evet, şimdi altyazılarımız eklendi. Ancak işlemimiz henüz bitmedi. Videoyu dışa aktarmadan önce altyazıları tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Zaman çizelgesindeki bir altyazıya tıklayarak CapCut'ın yanlış algıladığı kelimeleri düzeltebilir, eksik noktalama işaretlerini ekleyebiliriz. Özellikle isimleri ve yabancı kelimeleri kontrol etmenizi öneririm. Daha sonra altyazıların konuşmayla uyumuna bakıyoruz. Çok erken başlayan veya geç kaybolan altyazıların kenarlarından tutarak sürelerini ayarlayabiliriz. Uzun cümleleri bölerek izleyicinin metni daha rahat okumasını sağlayabiliriz. Metin kontrolleri tamamlandıktan sonra yazı tipini, boyutunu, rengini ve ekrandaki konumunu düzenliyoruz. Yazının görüntü üzerinde daha net görünmesi için kenarlık, gölge veya arka planda ekleyebiliriz. Son olarak yaptığımız görünüm ayarlarını tüm altyazılara uyguluyor ve videoyu baştan sona bir kez daha kontrol ediyoruz. Yazım, zamanlama ve konum doğruysa altyazımız artık hazır. Altyazılarımızı kontrol ettik ve düzenlemelerimizi tamamladık. Şimdi dışa aktarma aşamasına geçebiliriz. Ancak dışa aktarmadan önce altyazı oluştururken geçici olarak kapattığımız arka plan müziğini ve ses efektlerini tekrar açmayı unutmuyoruz. Videomuzu kısa bir kez oynatarak seslerin, görüntünün ve altyazıların birlikte doğru çalıştığını kontrol ediyoruz. Her şey hazırsa sağ üst köşedeki dışa aktar butonuna tıklıyoruz. Buradan videonun adını, kayıt konumunu, çözünürlüğünü ve kare hızını seçiyoruz. Ben videoyu YouTube için 1080p çözünürlükte ve projenin orijinal kare hızında dışa aktaracağım. Son olarak dışa aktar butonuna basıyoruz ve videomuzun hazırlanmasını bekliyoruz. Burada önemli bir noktaya dikkat edelim. Altyazıları videonun üzerine gömerek dışa aktarırsak YouTube'a ayrıca altyazı eklediğimizde iki altyazı üst üste görünebilir. Bu nedenle biz videomuzu altyazısız olarak dışa aktaracak, hazırladığımız altyazıyı ise ayrı bir dosya olarak kaydedeceğiz. Ancak videoyu yalnızca altyazılı şekilde paylaşmak isteyenler altyazıları açık bırakarak videoyu tek seferde de dışa aktarabilir. Şimdi CapCut'tan SRT formatında dışa aktardığımız Türkçe altyazı dosyasını ChatGPT'ye yüklüyoruz. Ardından ChatGPT'den altyazımızı İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Arapçaya çevirmesini isteyeceğiz. Böylece Türkçe ile birlikte toplam 7 farklı dilde altyazımız olacak. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta: altyazıların sıra numaralarının, zaman kodlarının ve SRT dosya yapısının değiştirilmemesi. Yalnızca konuşma metinlerinin çevrilmesini istiyoruz. Bu işlem, altyazı dosyasının uzunluğuna ve çevrilecek dil sayısına göre biraz zaman alabilir. ChatGPT bu sırada her dili ayrı ayrı çevirirken altyazıların zaman kodlarını ve sıralamasını koruyacak. İşlem tamamlandıktan sonra oluşturulan dosyaları mutlaka kısa bir şekilde kontrol etmenizi öneririm. Özellikle özel isimler, marka adları ve teknik kelimeler bazı dillerde yanlış çevrilebilir. Bu nedenle dosyaları YouTube'a yüklemeden önce birkaç altyazıyı karşılaştırarak çevirilerin doğru olduğundan emin olalım. Altyazı dosyalarımız hazır. Şimdi videomuzu YouTube'a yükleme aşamasına geçebiliriz. YouTube Studio'yu açıyor, sağ üst köşedeki Oluştur butonuna ve ardından Video Yükle seçeneğine tıklıyoruz. CapCut'tan dışa aktardığımız videoyu seçerek yükleme işlemini başlatıyoruz. Videomuz yüklenirken başlığını, açıklamasını ve küçük resmini ekliyoruz. Ardından videonun hedef kitlesi ile ilgili uygun seçeneği belirliyoruz. Altyazılarımızı eklemeden önce videoyu hemen herkese açık hale getirmeyeceğiz. Şimdilik gizli veya liste dışı olarak kaydedip yükleme işlemini tamamlayacağız. Bir sonraki aşamada Türkçe altyazımızı ve hazırladığımız diğer 6 dildeki SRT dosyalarını videomuza tek tek ekleyeceğiz. Videomuzu yükledik. Şimdi YouTube Studio'daki altyazılar bölümüne giriyor ve yüklediğimiz videoyu seçiyoruz. İlk olarak videonun ana dili olan Türkçeyi belirliyor, altyazı ekle seçeneğine tıklıyoruz. Dosya yükle bölümünden zaman kodlarını içeren Türkçe SRT dosyamızı seçerek yayınlıyoruz. Daha sonra dil ekle seçeneğine tıklayarak sırasıyla İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Arapçayı ekliyoruz.
Her dilin altyazı bölümünden dosya yükle seçeneğini kullanıyor ve o dile ait SRT dosyasını seçiyoruz. Ancak sadece altyazıları eklemek yeterli değil. Her dilin karşısındaki başlık ve açıklama bölümüne de girerek çevrilmiş video başlığımızı ve açıklamamızı ekliyoruz. Böylece izleyiciler videomuzu kendi dillerindeki başlık, açıklama ve altyazılarla görebiliyor. Şimdi kalan dilleri aynı yöntemle hızlıca ekleyelim ve videomuzun son haline bakalım. Bu video işinize yaradıysa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.